Bugünkü videomuzda iç dünyası adeta taşla örülü, astrolojinin zodyak kuşağından çıkan 6 burcu konuşacağız. Sıkı bir yolculuğa hazır olun. Bu burçları tanırken her birinin gizemli soğukluğunu hissedeceksiniz. Şimdi sizleri bu keşfe çıkarmadan önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni astroloji videolarından haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Ve şimdi 6. sıradaki taş kalpli burcumuz İkizler. Hava elementinin değişken enerjisine sahip bu burç, yönetici gezegeni Merkür'ün etkisiyle iki farklı kişiliği bir arada taşır. Meraklı ve zeki ikizler, duygularını yüzeysel tutmaya meyillidir. Dışarıdan bakanlar için bazen buz üzerinde yürür gibi soğuk ve mesafeli görünebilir. İkizler, kalp sesi yerine beynin melodisini dinler. Meraklarına kapılıp kelimeleri bir silah gibi kullanırken, duygularını gizleme yeteneği yüksektir. Bu burcun mensubu, sohbetin ritmiyle akıp giderken, beklenmedik anlarda sessiz, yüzünde ifadesiz bir maske takabilir. Duygularını derinlerde saklayan ikizler, dışarıya karşı her zaman tam ortada olmak yerine yanlarda kalmayı tercih eder. İkizler ilişkilerinde stratejisini hep akıl üzerine kurar. Duygusal anlarda bile mantığını kaybetmeyen bu burç, bir çatışmada konuşarak çözüm üretmeyi tercih eder. Bazen bir ikizler, romantik bir tartışma sonrası duyguları bir kenara koyarak yeni bir planla gelebilir. Bu soğukkanlı tavır bazen karşı tarafın kalbini incitebilir. Ona göre aşk, çözülmesi gereken akıl dolu bir bulmaca gibidir. Günlük hayatta bir ikizler, kalabalıkta espriler yapan, herkesi kahkahalara boğan enerjik biri gibi görünür. Cömert gülümsemesinin ardında ise ruhunda derinlere gömülmüş bir yalnızlıkla dolaştığı hissedilir. Sabah işe yetişmek için aceleyle kapıyı çarpıp giden bu burç, gece yalnız uyandığında gökyüzüne bakıp soğuk yıldızlardan sıcak bir cevap bekleyebilir. Böyle anlarda ikizler, dışarıyla bağlantısını zihinle kurarken kalbini buzdan bir zırhla koruduğunu hissettirir. İkizlerin kalbine giden yol sabır gerektirir. Dışarıdan bakıldığında katı ve zihinsel bir burç gibi görünse de duvarlarının ardında narin ve kırılgan bir yan sakladığı aşikar. Ancak o duvarı yırtacak cesaretin varsa karşına düşük tonda ama gerçek bir sevgi çıkar. Buzların altından fısıldayan sessiz bir yumuşaklık. İkizler zihinler arasında hızlı bir uçuş yaşarken senin sabrın onun buz tutmuş kalbini eritebilir belki. Belki de bir ikizlerin gerçek taş kalpliliği, ruhundaki çelişkilerin uçurumundan kaynaklanır. Onu çözemeyenler, yüzeydeki soğuk karının altında saklı olan derin bir fırtınayı fark edemez. Görünüşte duygusuz ve mesafeli kalsa da bir gün birisi o kalplerini parçalayana dek, ikizler tüm merakını yeni bir hikayede hayal kurmaya adar. O zamana kadar buzlu bir duvarın ötesinde duran bu burcun gerçek sıcaklığını belki de rüyalarının arasında aramak gerekir. 5. sıradaki taş kalpli burcumuz ise Terazi. Hava elementinin öncü burcu olan Terazi, yönetici gezegeni Venüs'ün zarif etkisi altında denge ve uyum arayışındadır. İlişkilerde her şeyi eşit tartmak için titizlikle çabalayan Terazi, genellikle dışarıya hoşnut bir portre yansıtır. Ancak bu sakin yüzeyin altında çatışmadan kaçınmak için buz gibi bir sessizlik saklıdır. Terazinin ruha dokunan yanını görmek zor olabilir çünkü bu burç çatışmadan korkar. Her fırsatta uzlaşma yolları arar, iç dünyasında dengeyi sağlamak için çabalarken çoğu zaman duygularını inkar eder ya da bastırır. İçsel huzurunu korumak için çatışmayı önemsizleştirmek, hatta bazen görmezden gelmek onun yöntemi olabilir. Yakın bir ilişki için dahi beklentisini yüksek tutmayan bir terazi, sorunları yüzüstü bırakıp uzaklaşmayı seçebilir. Terazi ilişkilerinde tatlı dilini ustaca kullanır, nazik bir tebessümle anlaşmayı sağlar. Ancak karşılıklı bir gerginlik anında terazi duyguları odak noktasından çıkarıp nazikçe uzaklaşmayı tercih edebilir. Çatışmayı tatlı bir özür veya bahanelerle geçiştirmek, tercih ettiği soğukkanlı savunma taktiklerinden biridir. Bu sessiz geri çekilme, aşık olduğu kişinin gözünde masum bir nezaket olarak kalabilir ama ardında soğuk bir duvar örebilir. Günlük hayatta bir teraziyi örneklemek gerekirse, sabah işe giderken sakin bir müziği seçer, ruh halini dikkatlice ayarlar. Bir toplantıda ajandasını düzenli tutan, öğle arasında çöp toplama görevi üstlenen bu burç, köşeye çekilerek hiç tanımadığı birine bile kitap tavsiyesi verebilir. Küçük detaylarla ilgilenirken duygularına yer açmak yerine bir sonraki işi planlar. Akşam evine döndüğünde not defterini karıştırıp günün hatalarını işaretleyebilir. O anlarda bile yorgun suratındaki ifadesiz ciddiyeti saklar. Terazinin soğukluğu bilinçli bir sessizlikten doğar.
Kırılgan kalbi sosyal dengenin huzurunda kaybolur. Sessiz ve uysal bir tavır onu dışarıdan naif gösterirken içten içe buz kesebilir. Yüzünde her zaman adil bir ifade vardır ama bazen haklı olduğunu düşündüğü tartışmalarda bile susmayı, sorunları kendi içinde çözmeyi seçer. Belki de bu yüzden karşınızdaki teraziyi çözemediğinizde onun kalbini taşla sarılı sanırsınız. Terazi, içindeki fırtınaları mantığıyla karıştırır. Bu burcun duyguları camdan yapılmış bir odayı süsleyen çiçekler gibidir. Hep göze görünür ama elle dokunulamaz. Üzerine her şey eşit paylaştırılmaya çalışıldığı için küçük bir haksızlığı bile üzerinin buzla kapatılması gerektiğine inanır. Sonuçta terazi için bağ kurmak önce karşısındakinin titrek kalbine aynalık etmekle başlar. Kendini ısıtmak değil, dengeyi korumak birincil hedeftir. Ve şimdi dördüncü sıradaki taş kalpli burcumuz Oğlak. Toprak elementinin öncü niteliğindeki Oğlak burcu, yönetici gezegeni Satürn'ün etkisiyle disiplinli ve ciddi bir profil çizer. Hedeflerine odaklılığıyla bilinen Oğlak, duygularına geniş bir yer ayırmaz ve sorumluluklarının gölgesinde hareket eder. Soğukkanlı bakışlarıyla çevresini titiz bir iş adamı gibi süzer, dışarıdan bakana bu burç, içten içe sert ve ulaşılmaz görünebilir. Oğlak burcunun iç sesi çoğu zaman titiz ve planlıdır. Bu burcun mensupları hedefe ulaşmak için azimleriyle bilinir. Duygularını bir kenara bırakarak sıkı disiplin ve zamana karşı yarışı tercih ederler. Her yeni gün Oğlak için daha büyük bir dağa tırmanmak gibidir. Her adımında özenli, feda gerektiğinde duygusuz davranmaya hazırdır. Duygusal sıkıntılarında bile sorumluluklarını ihmal etmeyen Oğlak, etrafındakiler için adeta sağlam bir kaya gibidir. Oğlak ilişkilerinde sadakatle bağlanır ama duygularını aynı hızla açmaz. Sevgiliye karşı bile bazen hesaplı ve mesafeli davranabilir. Onun için gerçek sevgi, zaman içinde gösterilen sadakat ve özveriden ibarettir. Romantik anlar yaratmaktansa geleceklerine sağlam adımlar atmayı tercih eder. Böyle bir partner, heyecan dolu kelimeler yerine güvenilir bir plan sunarak soğuk görünse de esasen koruyucu bir çember çizer. Gündelik hayatta bir oğlakı gözlemleyin. Sabahın en erken saatlerinde uyanıp planlı adımlarla güne başlamazsa rahat edemez. İşe giderken arabasında hafta sonu planını hazırlayan, sorumluluklarını yeniden gözden geçiren bu burç, duygularını işlerine karıştırmaktan hoşlanmaz. Akşam eve dönüş yolunda, kulaklıkta sakin bir müzik dinlerken bile gelecek için hayallerini kurgular. Boşa geçen vakti anlamsız bulur. Bir toplantıda ise Oğlak sözcüklere boğulmak yerine sade bir görev planı çıkarır, sonunda yanında duranlara soğuk gerçekleri sunar. Oğlak'ın taş kalpliliği, kaybedecek çok şeyinin olmasından kaynaklanır. Derinlerde sıcak bir sadakat taşır, bu duyguyu dışa vurmak yerine saklamayı tercih eder. Kırıcı olduğunu düşünenler için ise Oğlak'ın gerçekte kalkanını indiremeyen, yükünü tek başına taşıyan bir savaşçı olduğunu anlamak zordur. Onun cesareti, soğuk görünmekte değil, duygularını korumakta yatar. Oğlak, zirveye tırmanan yalnız bir dağcı gibidir. Her adımında kar ve buz katmanını aşar. Gösterişsiz bir kahraman misali durur. Gözyaşını saklarken zaferini sessizce ilan eder. Kalbindeki taş duvar, onun için bir zırh. Her zor karar, içindeki sıcaklığı korumanın acı bir bedelidir. Oğlak'ın dünyasını buz kesmiş bir soğuk sarar, ondan beklenen şefkat bazen sadece sessizlikten ibaret kalır. Ve şimdi üçüncü sıradaki taş kalpli burcumuz Akrep. Su elementine ait bu sabit burç, dönüşümün ve derinlerin gezegeni Plüto tarafından yönetilir. Akrep, tutkularının ve sırlarının izlerini gözlerinde saklayan, karmaşık ve gizemli bir profil çizer. Dışarıdan görenler, dumanlı bakışlarında bir fırtına sezer ama çoğu zaman o duyguları kendine saklar. Akrep, derin duygularını asla kolay açığa çıkarmaz. İç dünyasında yoğun bir kıskançlık ve sahiplenme duygusu barındırabilir. Bu yüzden güvenmek için uzun zaman geçmesini ister. İhanet veya hayal kırıklığı yaşadığında duygularını korumaya almak için aniden buz kesebilir. O kadar ki etrafındakiler onun ruhunu çözmeyi imkansız bir labirentte arayabilir. Her şeyini kontrol altında tutmayı seven Akrep, dikkatlice yüzeyde gezinirken içindeki fırtınayı sadece kendine saklar. Akrep ilişkilerinde tamamen kendini adar. Sevdiği insanı yüceltir, tutkuyla bağlanır. Ancak bir kere kalbini kırarsanız soğuk ve acımasız bir gurur aniden gelebilir. İhanet ihtimaline karşı kendini korumaya almaya alışmıştır ve bir tartışmada en ufak bir yaralanma yaşarsa ardında buzdan bir iz bırakabilir.
Bu burç için sevgi, tümüyle veya hiçbir şey olarak var olur. Sınırları aştığınızı düşündüğünde aniden sisli mesafeler yaratır. Günlük hayatta bir akrep, sokakta yürürken gökyüzüne bakan mıknatıs gibi kalabalıktan sıyrılır. Sabah erken bir toplantıya giderken soğukkanlılıkla planını uygular. Öğle yemeğinde kimseye hayatından detay anlatmaz. Akşam eve döndüğünde, yalnız kaldığında aynaya bakıp anlaşılmaz hislerini gözlerinde sorgular ama kimse bilmez. Bu burcun sessiz hali, en gürültülü fırtınanın da habercisi olabilir. Akrepi taş kalpli görmek kolaydır. Fakat gerçek şu ki o, yüreğindeki acıyı görünmez kılar. Gizleyebildiği takdirde bir daha yaranmaz. Bu yüzden duvarını kırmak yerine yükle yüzleşmeyi seçer. Bazen derin bir yalnızlık içinde kıvranırken bile dışarıya sadece kararlı ve soğukkanlı bir tablo sunar. Onun gücü sessizliğinde gizlidir. Kılı kırk yarıp her şeyi saklı tutabilmek, aslında bilinenin ötesinde karmaşık bir duygusallıktır. Akrep, kuyruklu yıldız misali içten sessiz hareket eder. Gürültülü bir tepki vermek yerine aniden kaybolur. Bu burç için taş kalpli olmak, öylesine derinlere inen bir tutkuyu bile koruyabilmek demektir. Acımasız görünüşünün altında erdemli bir tutkuyla bağlıdır sevdiklerine. Çıkardığı kıvrımlar, derin okyanusun sessiz gücünün işaretidir. Güçlü su burcunun kalbindeki buz duvarı, aslında savunduğu adaletin ve sadakatin simgesidir. Ve ikinci sıradaki taş kalpli burcumuz Başak. Toprak elementinin değişken burcu Başak, yönetici gezegeni Merkür'ün etkisiyle keskin bir zihin ve analitik bir bakış kazanır. Mükemmeliyetçiliği ve detay merakı, onun ilişkilerde sade ve mesafeli bir tutum sergilemesine yol açar. Başak, duyguları mantıkla harmanlayarak gösterir. Bu yüzden dışarıdan soğuk ve kritik bir tablo çizebilir. Başak, duygularını kesin bir düzen içinde saklar. Rutinleri ve sorumlulukları onun dünyasında çok önemlidir. Bu yüzden duygusal karmaşa onun için bir rahatsızlık kaynağıdır. İç dünyası titizlikle düzenlenmiş odalar gibidir. Endişelerini ve korkularını not defterine yazan, hatta eleştiri olarak dışa vuran bir zihni vardır. Gözü hep kusurlarda olan Başak, çoğu zaman kendini ve çevresindekileri sorgularken duygusal bir duvar örer. Başak ilişkilerinde sadeliği ve hizmeti önceler. Küçük jestler ya da abartılı iltifatlar yerine karşısındakinin yaşamını kolaylaştırmaya çalışır. Sevgi dolu bir yemek hazırlayabilir ya da yol tarif etmede kusursuz olabilir. Ancak duygularını aynı açıklıkla dile getirmez. Eleştiri ve kusur görmeye yatkın olan Başak, ilişkide bile sürecin mükemmel olduğuna emin olmak ister. Bu yüzden bazen soğuk ve mesafeli algılanır. Ona göre gerçek sevgi, kusurları onarmak ve birlikte büyümekle ölçülür. Günlük hayatta bir Başak'ı örneklemek gerekirse, sabah işe giderken sakin bir müziği seçer, ruh halini dikkatlice ayarlar. Bir toplantıda ajandasını düzenli tutan, öğle arasında çöp toplama görevi üstlenen bu burç, köşeye çekilerek hiç tanımadığı birine bile kitap tavsiyesi verebilir. Küçük detaylarla ilgilenirken, duygularına yer açmak yerine bir sonraki işi planlar. Akşam evine döndüğünde not defterini karıştırıp günün hatalarını işaretleyebilir. O anlarda bile yorgun suratındaki ifadesiz ciddiyeti saklar. Başak'a soğuk demek, onun meşakkatli dünyasını anlamamaktır. Her kural ve eleştiri aslında sevdiklerini eksiklikten koruma çabasıdır. Düşünceli ve yardımcı bir yürek saklamak için duvar örer gibi eleştiri yapar. Bu duygusal duvar çoğu kez buz kütlesi gibi görünür. Bir Başak, her ne kadar naif durmasa da, yalnız kalıp düşünürken aslında bir çözüm üretmeye çalışıyordur. Zamanla fark edersiniz ki, Başak'ın sert yanı, içindeki düzen ve kontrol ihtiyacındandır. Bu burç, en usta şekilde duyguları mantığa göre ayarlayıp kendi kendine yetmeyi öğrenmiştir. Bazen en soğuk bulanların sevgisini bile hata bulmadan kabul etmek, Başak için bambaşka bir hayal gibidir. Çünkü onun için mükemmel aşk, kusursuz bir dengeyi gerektirir. Sonuçta Başak'ın buzlu kalbinin derinliklerinde bile içten gelen bir merhamet kıvılcımı gizlenmiş olabilir. Son olarak birinci sıradaki taş kalpli burcumuz Kova. Hava elementinin sabit burcu olan Kova, yönetici gezegeni Uranüs'ün özgürlüğe düşkün, sıra dışı enerjisiyle dikkat çeker. Kova, kalabalıkların içinde yalnız yürüyen bir öncü gibidir. Merhametinden çok mantığından güç alır ve duygularını daha soyut boyutlarda yaşamayı tercih eder. Bu burcun ilginçliği ne kadar sorgulayacağına birlikte ayarlanmış bir akıl arayışına sahip olmasıdır. Bu yüzden bazen duygu pencereleri yerine uzak bir yıldızla bağlantı kuruyormuş gibi durur. Kova burcunun zihni geniştir, sınırları bilmez. Herkesi kendi potasında eritmeyi hedefleyen bu burç, bireysel bağımsızlığını en üst düzeyde tutar.
Bu yüzden yakın olduğu insanlara bile derin bir mesafe koyabilir. Kendi kuralları vardır ve duygusal sorumlulukları paylaştırmak yerine bazen tamamen soyut ve entelektüel tartışmalara dalar, kalabalık içinde bile kendini özel bir dünyada hissedebilir, bu yalnızlık anları bir anlamda onun soğuk duygusunun kaynağını oluşturur. Kova ilişkilerinde bir dost olarak kalmak ister. Duygusal talepleri baş kaldırmayla algılar. Sevgilisiyle dahi sohbet etmeyi tercih eder, sarılmaktan hoşlanmaz ama bilginin akışını paylaşarak duygusunu gösterir. Ani bir duygusal tepki yerine sorunlara mantıklı çözümler getirme eğilimindedir. Bunu soğuk algılamak kolaydır. Onun için aşk evrensel bir kavramdır. Bireysel ilişkilerde ise fikir birliği ve ortak idealler çok daha değerlidir. Günlük hayatta bir kovayı izleyenler onun alışılmadık yönelimlerini fark eder. Güne meraklı sorularla başlar. Belki odasında bir deney yaparken ya da topluma faydalı bir proje üzerinde çalışırken bulursunuz. Kalabalıkta bile düşünceye dalmış bir hallerle bir köşede durur. Gözleri ufukta, aklı yıldızlarda geziniyor gibidir. İçinde kocaman bir dünya barındıran bu burcun yüzünde sabit bir ifade olur. Bazen bu dışarıdan taş gibi donuk görünmesine neden olur. Kova'nın taş kalpliliği, dünyayı alışılmadık pencerelerden görmesinden kaynaklanır. Duygusal dramayı sevmez, soğuk gerçeklerin peşinden gider. Bu onun ve çevresi için en az duygusal karşılaştırmayı gerektirir. Empati yeteneğini farklı kanallardan gösterir, sıradan bir sarılmadan çok insanların özgürlüklerine katkıda bulunmayı tercih edebilir. Onu kırmak zor, içinde büyüttüğü fikirler basit bir duygusal çıkışa tahammül etmez. Kova için soğukluk, bir tercih değil, bir yaşam tarzıdır. Bağ kurmayı sanal düşüncelerle tanımlar. Bu yüzden gözden çıkarılmış duyguların yerine tüm insanlığa duyduğu bitmeyen bir bağlılık göze çarpar. Bir kovanın buzdan duvarlarını aşmak zor olabilir ama onun kalbindeki sessizlik sadece diğerlerinin çok derinlerde aradığı sırları saklıyordur. O öylece uzaktayken belki başka bir galakside sevdiklerine dair umutlu bir hayal kurmaktadır. Videomuzun sonuna geldik. Umarım kalpleri buzla kaplı bu 6 burcun hikayeleri size ilginç gelmiştir. Bu mistik yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda Zodyak'ın diğer sırlarını ve karakterlerini keşfetmek için görüşmek üzere. Birlikte paylaştığımız bu astrolojik serüvenden sonra diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Yorumlarda hangi burcun içini eritecek bir hikaye anlattığımı düşünüyorsunuz? Yazarsanız sevinirim. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.